Herkese merhabalar. Bugün sizler için ne oklava ne de merdaneye ihtiyaç duymayacağınız çok kolay bir şekilde hazırlanabilen şöyle tel tel de ayrılan bir haşhaşlı çörek tarifi hazırladım. Bu videomda detaylı olarak tüm püf noktalarını sizlerle paylaştım. Videomu atlamadan izlerseniz bu püf noktaları da kaçırmamış olursunuz. Sözü çok uzatmadan hemen tarifimin detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. İlk olarak çöreğimizin hamurunu hazırlayacağız. Bunun için 2 su bardağı ılık suyumuzu uygun bir kasenin içerisine dökelim. Ardından üzerine 15 gram kadar yaş maya koyalım. Ben yaş maya kullandım. Sizler dilerseniz yarım paket instant maya da kullanabilirsiniz. Şimdi de üzerine 2 yemek kaşığı kadar toz şekerimi döküyorum ve sonrasında bir tahta kaşık yardımıyla maya ve şeker güzelce erinceye kadar karıştırıyorum. Bu kasemin içerisine 4 su bardağı unumu aldım. İlk aşamada şöyle yarısını döküyorum içerisine ve tahta kaşıkla güzelce bir karıştırıyorum. Şimdi de kasemde kalan diğer unu da dökerek çörek hamurumu hazırlamaya devam ediyorum. Haşhaşlı çöreğimizin hamuru yumuşak, böyle ele de epeyce yapışan bir kıvamda olacak. Bu yüzden unu yavaş yavaş ekliyorum ve bu aşamada bir tatlı kaşığı kadar da tuzu ekliyorum. Mayalı hamurlarda tuzu en son ilave edin ki mayanın aktifleşmesine engel olmasın. Evet, kasemdeki hamurum iyice yoğunlaştı. Bu aşamada artık tahta kaşığı bırakacağım ve elimle yoğurmaya devam edeceğim ve yarım bardak daha un ekledim. Unu ekledikten sonra kaşığımı temizliyorum ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Haşhaşlı çöreğimizin hamuru epeyce gördüğünüz gibi ele yapışan yumuşaklıkta. Bu aşamada şöyle elinizi sıvı yağ ile yağlayarak yoğurmaya devam edebilirsiniz. Bu sayede fazla da elinize yapışmamış olacaktır. Kase içerisindeki hamurumu böyle alttan yukarı doğru katlayarak güzelce hazırladım. Şöyle yakından da size kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hamur epeyce yumuşak, ele yapışan bir kıvamda. Bu arada ben toplamda 5 su bardağına yakın un kullandım. Her un marka ve kalitesine göre değişeceği için sizler de lütfen kontrollü olarak ununuzu ekleyin. Artık çörek hamurumun üzerine streç filmle güzelce kapatıyorum ve tezgah üzerinde yaklaşık yarım saat kadar mayalandırıyorum. Hamurum kenarda mayalanırken ben de içinde kullanacağım haşhaş ezmesini hazırlayacağım. Bu zincir markette satılan bir haşhaş ezmesi, siz de rahatlıkla temin edebilirsiniz. Sarı haşhaş kullandım. Kasemin içerisine alıyorum ve böyle kıvamına göre biraz da içerisine sıvı yağ ekleyeceğim. Ben bugün çöreğimi haşhaşlı olarak hazırladım ama sizler dilerseniz aynı tarifi tahinli olarak da yapabilirsiniz ya da seviyorsanız kahvaltılık çikolata bile sürerek bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Haşhaş ezmesi biraz koyuca bir kıvamda olduğu için içerisine az miktarda sıvı yağ ekleyerek biraz kıvamını açacağım. Şöyle elimde yarım çay bardağından daha az olacak şekilde sıvı yağ var. Bunu yavaş yavaş ekleyerek kıvamını ayarlamak istiyorum. Şöyle az miktarda koyup karıştıracağım. Sonrasında böyle akışkan bir kıvam aldığında artık sıvı yağ eklemeyi bırakacağım. Sizler de elinizdeki haşhaş ezmesinin kıvamına göre bu şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Evet, haşhaş ezmem artık hazır. Bu kıvama geldiğinde artık sıvı yağ eklemiyorum. Bu kalan sıvı yağı da şimdi hamurda kullanacağım. Onu da bir kenara aldım. Bu arada hamurum da yarım saatte çok güzel mayalandı. Şöyle bir açıyorum ve içerisindeki maya kokusunun çıkması için karıştırıyorum. Fazla havasını söndürmeyelim bu aşamada ve kenarda ayırdığımız sıvı yağla da yine elimizi ve üzerine hamurunu yağlayalım. Çünkü dediğim gibi bayağı ele yapışan bir kıvamda olduğu için elinize bu aşamada yapışmasın ve hamurun da çok havasını söndürmeyin. Şöyle alta doğru katlayarak ve hamurun altını da kalan yağla yağlayarak güzelce hamurumu toparlıyorum. Hamuru toparladıktan sonra tekrar üzerini streç filmle kapatıp tezgah üzerinde 10 dakika kadar dinlendireceğim. Haşhaşlı çöreğimizi bugün tamamen elimizle açacağız. Ne oklava kullanacağız ne de merdane. Bu yüzden hamurun kıvamı çok önemli. Yumuşak, böyle fosur fosur kabarmış bir hamurla güzel tel tel ayrılan çöreklerimiz olacak.
Şimdi toparlamış olduğum çörek hamurumu tekrar streç filmle güzelce kapattım ve tezgahta 10 dakika kadar dinlendirdim. 10 dakika dinlenmiş olan hamurumu tezgahımın üzerine alacağım ve öncesinde hamurum yağlı ama ben tezgahımı da biraz yağlamak istiyorum ki tezgaha yapışma olmasın. Şöyle biraz sıvı yağla güzelce yağladıktan sonra çöreğimin hamurunu tezgahımın üzerine alıyorum ve elimle böyle üzerine bastıra bastıra çörek hamurunu açabildiğim kadar güzelce açıyorum. Zaten gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel yumuşak bir kıvamda, elini üzerine değdirdiğimiz anda tezgahta kocaman büyüyor. Sizi bu aşamalar hiçbir şekilde zorlamayacak. Arada da tekrar sıvı yağ ile güzelce böyle üzerine çok az olacak şekilde yağlıyorum ve hamurumu tezgahımın üzerinde büyütmeye devam ediyorum. Çöreğimizin hamurunun her yerinin eşit böyle kalınlıkta olmasına özen gösterelim bu aşamada. Özellikle kenar kısımlarına güzelce bastıralım ki her yeri eşit bir kalınlıkta olsun. Ayrıca çörek hamurunu çok fazla inceltmeyin ki böyle dolama işlemi yapacağımız için elinizde parçalanmasın. Yani çok 2-3 santim kalınlıkta olması yeterli. Evet, çörek hamurumu bu boyutlarda güzelce genişlettikten sonra şimdi de kenarda hazırlamış olduğum haşhaş ezmesini hamurumun üzerine aktarıyorum. Sonrasında haşhaş ezmesini hamurun her yerine gelecek şekilde bir spatula yardımıyla güzelce yayıyorum. Bu aşamada haşhaş ezmesinin hamurun her yerine güzelce gelmesine özen gösterelim. Videomu tam da buraya kadar izleyenler için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Çörek hamurumuzun üzerine haşhaş ezmesini güzelce yaydık. Bu aşamada üzerine bir de toz şeker gezdireceğiz. 1 su bardağı toz şekeri böyle elimle güzelce hamurun her yerine gelecek şekilde serpiştiriyorum. Eğer sizler şekerli sevmiyorsanız bu aşamada 1 çay bardağı toz şeker de kullanabilirsiniz. Ama 1 çay bardağı toz şeker bu tarifte biraz böyle tadını eksik bırakıyor bence. Benim tavsiyem 1 su bardağı şeker kullanmanız yönünde. Toz şekerini de serpiştirdikten sonra şöyle küçük bir kaseye dövülmüş fındık içini de yine ben hamurumun üzerine yayıyorum. Sizler koymak zorunda değilsiniz ama ben yakıştırdığım için böyle irice kıyılmış fındık içini de yine çörek hamurumun her yerine gelecek şekilde elimle güzelce serpiştiriyorum. Bu kalan kısmını da kenara ayırıyorum. Bunları da en son çöreğimin üzerine serpiştireceğim. Şimdi de çörek hamurumuzun bu uç kısmından başlayarak böyle içe doğru katlıyoruz. Bu katlama işlemini yaparken de arada hamuru da kendinize doğru çekip genişletmeye özen gösterin. Uç kısımdan başlaya ve hamuru arada kendime doğru çekip genişleterek büyükçe bir rulo yapacağım. Çöreğimin kenar kısımlarını da yine rulomun boyunca olması için arada çekerek büyütüyorum. Bu aşamaları biraz hızlandırarak geçiyorum. Sizler de dilerseniz videoyu ilerletebilirsiniz. Sizin de gördüğünüz gibi bu çöreğin yapımında hiçbir şekilde oklava ya da merdaneye ihtiyaç yok. Hem kısa sürede hem de pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz tel tel bir haşhaşlı çörek tarifi oluyor. Şimdi hazırlamış olduğum rulomu şöyle ortadan ikiye kesiyorum ve sonrasında da her bir ruloyu da yine ortadan keserek toplamda 4 tane parçaya ayırıyorum. Kesmiş olduğumuz kenar kısımlarından haşhaşlarımızın çıkmaması için şöyle sıkıştırarak o bölümleri de kapatıyorum. Bu 4 tane kestiğim parçayı da bir servis tabağının içerisine alacağım ve buzdolabının dondurucu kısmında 10 dakika kadar dinlendireceğim. Bu sayede kendini salan hamurumuz biraz böyle kendine gelecek ve şekil vermemiz daha kolay olacak. Üzerine şöyle bir buzdolabı poşetini kapatıyorum ve bu bezeleri buzdolabının dondurucu kısmında 10 dakika kadar dinlendiriyorum.
Evet, haşhaşlı çöreklerimin bezeleri 10 dakika kadar dinlendi. Şimdi bir tanesini tezgahıma alarak son şeklini veriyorum. Videoda da gördüğünüz gibi hamuru şöyle elimizle çekip uzatıyoruz ve sonrasında her iki ucunu birbirinin tersi yönünde dolayarak ince uzun bir rulo haline getiriyoruz. Yine bu aşamada çörek hamurunun her bir yerinin eşit kalınlıkta olmasına özen gösterelim ve videoda gördüğünüz şekilde uç kısmından başlayarak çörek hamurumuza son şeklini verelim. Ters yönde çevirerek bu şekilde rulo yapıp çörek hamurumu doluyorum ve uç kısmını da altına doğru sıkıştırıyorum. Şöyle yakından da size son halini göstermek istiyorum. Kalan tüm çörek hamurlarımıza da yine aynı şekilde işlem yaparak şekil verelim. Şöyle ben bir tanesini daha yaparak size tekrar göstermek istiyorum. Bu arada yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içerisine çörek hamurlarımı diziyorum. 4 tane çörek hamurumu bu şekilde hazırladım ve bu aşamada tekrar üzerini kapatacağım ve bir 10 dakika kadar bekleteceğim. Haşhaşlı çöreklerim 10 dakika kadar tezgahta dinlendi. Şimdi üzerine bastırarak biraz genişletiyorum ki fırın içerisinde çok fazla kabarmasınlar. Üzerine bastırarak inceltmiş olduğum çörek hamurlarımın üzerine şimdi de bir tane yumurta sarısının içerisine 1 çay kaşığı kadar pekmez ilave ettim. Onu karıştırıyorum ve tüm çörek hamurlarımın üzerine güzelce yumurta sarımı sürüyorum. Yumurta sarısı sürdükten sonra da kenara ayırmış olduğum kalan fındık içimi yine çöreklerimin üzerine güzelce serpiştiriyorum. Ve bu aşamada fırınımı da alt üst ayarda fansız olarak 180 derecede açtım ve ısıtıyorum. Evet, artık haşhaşlı çöreklerimiz fırına girmeye hazır. Önceden ısıtılmış 180 derece alt üst fansız ayarda ve orta rafta çöreklerimi pişiriyorum. Haşhaşlı çöreklerim benim fırınımın ayarına göre toplamda 30 dakikada üzeri ve altı çok güzel kızarmıştı. Sizler de lütfen fırınınızın ayarına göre kontrollü olarak çöreklerinizi pişirebilirsiniz. Evet, fırından çıkan haşhaşlı çöreklerimin son halini de şöyle yakından sizlere göstermek istiyorum. Üzeri ve altı çok güzel kızardı. Mis gibi buram buram da haşhaş kokusu evi sardı. Bu güzel lezzetli tarifi sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi altı üzeri çok güzel pişen, aynı zamanda da yumuşacık tel tel bir çörek tarifi oluyor. Evet, bugün sizler için oklava ve merdane kullanmadan pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir tahinli çörek tarifini sunmak istedim. Umarım bu tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Tarifim hakkında varsa sorularınız, görüş ya da önerileriniz yorumlar kısmına bekliyorum. Tarifimi deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun diyorum. Şöyle çöreklerimin iç dokusunu size yakından göstererek videoma son veriyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma destek olmak için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.